keremden bahsedeceğiz. Kerim olanlar nasıldır, kerim olmak ne demektir ondan bahsedeceğiz. Konumuz kerem dedik. Nedir kerem? Herkesin malumu olduğu üzere insanlık, iyilik, cömertlik, yiğitlik, karşılıksız verme hassası demektir. Güzeller naza, aşıklar niyaza geldi dünyaya. Hayali sözle meşhur oldu, hatemden kerem kaldı. Sevgili seyirciler, bütün meseleyi tek beyitte izah ediyor Hayali Bey merhum. Hem keremi anlatacaktık, beyit de zaten o mana etrafında ve Hatem Tayi üzerinden anlatıyor. Kimdir Hatem Tayi ve kerem dendikten için hemen onun ismi hatıra gelir. Hatem Tayi, Arabistan Yarımadası'nda Yemen'e yakın bir bölgede Hazreti Peygamber'den önce gelip gitmiş, keremiyle şöhret bulmuş, bir insan bu kadar da kerem sahibi olur mu diye herkesi ve hatta hasımlarını acze düşürmüş, hayrete düşürmüş bir Ademoğludur. O kadar mükrim idi, o kadar ihsan ve kerem sahibi idi ki dillere destan oldu. Vakti gelip de Bedir Harbi'nde kızı esirler arasında görülünce Hazreti Peygamber kerem sahibinin kızına keremle muamele lazım diyerek ona çok hususi muamele etmiş, tahsinlemiş ve babasının hatırına onu hoş tutmuştur. Anlatılır ki rakibi olan, cömertliğiyle, keremiyle meşhur olan bir devlet sahibi Hatem-i Tayi'nin şöhreti alemi tutmuşken bizim ismimiz anılmayacak endişesine düşer ve şeytana uyarak keremde hasmı olan, kerem işinde hasmı olan Hatem'i ortadan kaldırmaya karar verir maalesef. Onu öldürmek üzere birini gönderir. Gönderdiği suikastçı meğer tesadüfen misafir olduğu evde kerem sahibi öldürmek için geldiği Hatem Tayi'nin evinde olduğunu sonradan anlar. Fakat öyle kerem sahibidir ki, öyle yüce gönüllüdür ki Hatem Tayi başını uzatır ve sen benim misafirimsin. Eğer benim başım senin işine yarayacaksa onu ikram etmek bana düşen vazifedir. Kerem bunu gerektirir diyerek onun da elini ayağını dökmüştür. Döndüğü zaman o devlet sahibi yaptığından ve düşündüğünden utanmış, keremin bu kadarı onu da acize düşürmüştür. Şeyhülislam Yahya merhum ise kereme dair olarak etrafta çok fazla kerem sahibi insan görmememizin sebebini ilginç bir şekilde izah ediyor. Kande bir ehli kerem görse yaşatmaz ruzigar, yeryüzünde şimdi bir Adem mi var Adem gibi. Sen diyor adam gibi adam çok görmezsin çünkü kalmadı. Neden? Kerem sahibini gördüğü zaman diyor, bu dünyanın, zamanın öyle bir tabiatı var ki hemen alıveriyor. Onu bu çöplükte fazla bulundurmayı herhalde layık görmüyor da onun için. Ecel canavarı diyor, harekete geçtiği zaman sürü içinde en semiz olan koyunu seçer. En tatlı olanına birden hücum eder. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi vefat etmeden hemen önce Konya'da bir zelzele olduğunu kendisine haber verdiler. Birkaç dakika önceydi. Yer yağlı lokma ister de ondan demişti ve söz biter bitmez de yolculuk başlamış, kendi deyişiyle düğün gecesi, vuslat gecesi, şebi arus vaki olmuştu. Dememiş miydi ki benim sultanlığım gözlerimi kapayınca başlar. Kerem sahibi övülmeyi beklemez, teşekkür istemez, bir şeyin karşılığı olarak vermez verdiğini. Cenab-ı Hakk'ın o sıfatıyla sıfatlanmıştır sadece. Eli boş gidilmez gidilen yere, boş gelmedim ya Rab, ben suç getirdim. Dağlar çekemezdi bunca vebali, 2 kat sırtımla pek güç getirdim. Ne kadar güzel bir söyleyiş. Diyor ki ya Rabbi huzuruna geliyorum. Her gelen bir hediyeyle gelir. Eli boş gitmek uygun değildir. Ben de eli boş gelmedim. Fakat benim getirebildiğim günahlarımdır. Zira başka bir şeyim yoktu. Suçlarımı getirdim. İşte senden affını talep ediyorum. Ben suç işledim. Suç benden, af senden ya Rabbi. Bu Hazreti Peygamber'in çok özel, en özel gecede, Kadir gecesinde Ayşe validemiz tarafından nasıl dua edeyim ya Resulallah sualine verdiği cevabın şairce ifadesidir. Hazreti Peygamber buyurdu ki bu talep üzerine, nasıl dua edeyim suali üzerine, de ki ya Rabbi sen kerem sahibisin, affetmeyi seversin, affedicisin. İşte affedilmeye en ziyade muhtaç olan kulun benim.
Sen affetmeyi seversin ve kerem sahibisin. İşte affedilecek ben varım. Beni affet ya Rabbi. Umarım cürmümü gark etmeye rahmet suyuna, mevci ihsanın ile cuşede ummanı kerem. Benim günahlarım ne kadar çok olursa olsun, nihayet rahmeti ilahiden de çok değil ya haşa. Ümit ediyorum, umuyorum ki kerem-i ilahi zuhur eder de, tecelli eder de benim günahlarımdan daha büyük olan o kerem denizi coşar ve ben affa kavuşurum. Sevgili seyirciler, insanoğlu hatadan salim değil. Ancak hatadan sonraki davranış iki türlü oluyor. Yani bunun hikayemizin başı da oraya gider. İblis başka türlü davrandı, Hazreti Adem babamız başka. İkisi de emre aykırı bir suçlu pozisyonuna düştüler. Ama birincisi İblis ne yaptı? Suçunu savundu, gerekçeler söyledi. Tabi dedi, ben dedi ateşten yaratıldım dedi, zaten toprağın üstünde yanıyor ateş dedi. Yani ne secdesi dedi, ben secde mi edermişim falan falan. Suçu savundu, diklendi, itiraz etti ve tar dolundu ebediyen. Halbuki Cenab-ı Peygamber babamız Adem Aleyhisselam boynunu büktü, ağladı ve kereme iltica etti. İlk peygamber insanlığın babası oldu. Adem Safiyullah oldu. 124 bin şu kadar peygamber içinde en büyük altısından biri olmakla şereflendi. Kerem sadece adı dillerde kalan bir şey mi? Adı var kendi yok bir şey haline mi geldi acaba? Adamcağızın birisi demiş ki, ya demiş efendim eskiden ne cömert insanlar vardı, ne kadar kerem sahibi insanlar vardı, fakiri fukarayı muhtacı gözetirlerdi, ne güzeldi, ah zamanımız şöyle böyle. Bunun üzerine o gönül sultanı şöyle demiş, o hali özlüyor musun? Evet. Arzuluyor musun? Evet. O halde etrafında çok muhtaç insan var, onlar gibi davranmana engel olan ne? Yani başkalarından kerem beklemek yerine kerem sahibi olup sen onu yaşatsana madem. En güzeli de bu değil mi? Karanlıktan şikayet etmek değil mesele, bir mum yakmak. Hazreti Mevlana buyuruyor ki bir mumdan diğer mumu yakarsan önceki mum ışığından bir şey kaybetmez. Işığın, nurun, feyzin, manevi kemalatın böyle bir özelliği var. Dağıtılmakla azalmaz. İlim, bilgi, marifet dağılmakla azalmaz. Bilakis çoğalır, bereketi artar. Yani durup da şikayet etmek, kerem sahibi bugün kalmadı demek değil, kerem sıfatıyla sıfatlanmış olanları hiç değilse taklit etmektir esas olan. Hazreti Ömer zamanında ise şöyle bir hadise yaşanıyor. Bir kişi davacı. Sebep? Babasını öldürmüş davalı. Bir kaza ile olmuş filan ama öldürmüş, babasını öldürmüş. Artık diyet lazım. Kısas lazım. Muhakeme ediliyor Ashab-ı Kiram huzurunda. Çare yok. Katilin öldürülmesi gerekiyor. Ama katil o esnada diyor ki, efendim hükmünüz başım üstüne. Arzu etmediğim bir şekilde davacının babasını öldürdüm maalesef. Başım kesilecek, anladım. Ama infazdan önce sizden 3 gün müsaade istiyorum. Zira merhum babam kardeşimle bana miras bıraktı. Kardeşim sabi olduğu için, küçük olduğu için de onun mirasını bana emanet bıraktı daha doğrusu. Eğer şimdi bende infaz gerçekleşirse malı ben sakladım, kimse de yerini bilmiyor, yetimin hakkı zayi olacak. Müsaade buyurun, gideyim malı sahibine uygun bir kişiye emanet edip geleyim, 3 gün sonra infaza hazır olacağım. Tabii çok müşkül vaziyet, uzak bir yere gidecek, ya gelir ya gelmez. Adaletin tecellisi için Hazreti Ömer yerine birini vekil bırakmalısın der, kefil bırakmalısın der. Hazır bulunanlardan birinin de orada kefil olması lazım. Sana kimse kefil olur mu der. O kişi kalabalığa şöyle bakar, göz gezdirir. Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerine gözü takılır. Bu zat bana kefil olur der. Ebu Zer Hazretleri tereddütsüz hay hay der. Ben kefilim. 3 gün sonra gelmezse infaz bende gerçekleştirilebilir. Akla ziyan bir cesarettir, bir deli işidir adeta. 3 gün geçer. Artık vakit yaklaşmıştır. Neredeyse zanlının yerine Ebu Zer'in üzerinde infaz yapılacakken toza dumana karışan bir at uzaktan gelir ve infaz yapılacak olan delikanlı hazırım der efendim. Geldim der, teşekkür ederim tanıdığınız mühlet için. Hazreti Ömer sorar, der ki gitmiştin, seni arayıp bulmak mümkün olmazdı. Niçin geldin? Alemde sözünde duran kişi kalmadı dedirtmek istemedim diyor ya Ömer. Ebu Zer Hazretlerine döner bu defa. Sen hangi cesaretle başını kütüğe uzattın? O da der ki
Alemde mürüvvet kalmadı dedirtmek istemedim. O bana güvendi, bana kefil olur dedi. O sözü yere düşürmek istemedim. Bunun üzerine davacılar devreye girer ve affettiklerini söyleyerek dava kapanır. Onlar da sebebini şöyle izah ederler. Biz de istemeyiz ki alemde kerem kalmadı denilsin. İşte sevgili seyirciler, burada adı geçen Ebu Zer, Hazreti Peygamber tarafından ismen özellikle övülen biridir. Ali'yi, Selman'ı, Ebu Zer'i ve Mikdad'ı sevmekle emrolundum diyerek Ashab-ı Kiram içinde bu 4 zat, 4 sahabi ayrıca ve özellikle sayılmıştır. Gariptir, yalnız yaşamış, yalnız ölmüştür. Hadis-i şerifin haberine uygun bir hayatı olmuştur. Kerem'in de işte böyle yüce bir örneğini teşkil eder.